Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için hem kolay hem de güzel tığ işi, gül tomurcuklu, askılı bir etek yaptım. Bugün bu etek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Etek ucunda ve askılarında gül tomurcukları yaptık. Bu etek örgüsüne bel örgüsünü yaparak başlıyoruz. Ben bugün etek anlatımını 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu eteği yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş çocuklarınız için yaparak kullanabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız bu zincir sayısını benim yaptığımdan 8-10 zincir eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. 8-10 zincir fazla yaparsanız da 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Etek yüksekliğini tercihinize göre siz istediğiniz sırada model yapabilirsiniz. Daha uzun veya daha kısa etek ölçüsü tercih edebilirsiniz. Daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bu bel örgüsünde yaptığımız zincir sayısını yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek zincir yaparsanız çok daha iyi olur. Çocukların kilosu farklı olur arkadaşlar. Bazı çocuklar çok zayıftır, bazı çocuklar kiloludur. Dediğim gibi en güzeli beline ölçerek zincir başlamak. Bel örgüsünü istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben bugün 3 sıra yapmayı tercih ettim. Siz 1 yaşından büyük çocuk için yapıyorsanız bunu 4-5 sıra yapabilirsiniz. Bakın sonra model bölümü yapıyoruz. Etek ucunda bu tomurcuk modelleri yapıyoruz. Aynı tomurcuk modelleri askılarda da yaptım. Arka bölümde bir düğme yaptım bakın. Bu arka ortaya bir düğme diktim. Askı uçlarına düğme ilikleri yaptım. Bakın bu şekilde takıyorum. Siz isterseniz buraya 2 düğme kullanabilirsiniz. Ben tek düğme kullanmayı tercih ettim. Bakın arka görüntüsü de bu şekilde. Etek örgüsünde iplik olarak ben bugün bu renk iplik kullanmayı tercih ettim. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Bu iplikten bir yumak iplik kullandım arkadaşlar. Bakın bu kaldı. Ben bugün bu renk ipliği kullandım. Siz bu etek örgüsünde tercihinize göre istediğiniz renk iplik ve markalarını kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Beyaz renkli iplik kullandım. Bakın gül tomurcuklarında pembe renkli iplik kullandım. Yeşil renkli iplik kullandım. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yaptım. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte hem güzel hem de kolay olan bu etek örgüsüne başlayalım. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye bel örgüsü için zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 85 zincir yapalım. 85 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. Bu 85 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. ...34 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 34 santimetre için 85 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa bu 34 santimetre olasıya kadar kaç zincir oluyorsa o kadar zincir yapmanız gerekir. Bu zincir sayısı da yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre daha fazla sayıda yapabilirsiniz. Ben bugün 3 aylık bir bebek bel ölçüsüne göre yapıyorum. 34 santimetre yaptım. Siz daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bunu 38, 40, 42 santimetre olarak yapabilirsiniz.
1 yaşından büyük çocuklar için yapıyorsanız gelişimleri farklı olur. Onların belini ölçerek zincir yaparsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Bu sırada trabzanlar yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sıra başında 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra trabzan sırası elde ettim arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde benim 82 trabzan var. İkinci sıraya başlamadan önce bakın sırayı birleştiriyorum. Artık yuvarlak devam ediyorum. Şu şekilde bakın elimle düzelttim. Burada yaptığım 3 zincir vardı. Bu 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. İkinci sıradayım. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan şu şekilde bakın boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bir düz bir ters örgü elde ediyoruz. Burayı da birleştirelim başladığımız sırayı arkadaşlar. Şu şekilde bakın yine 3 zincirin bu zincire tığ takıyorum. İplik ucunu içinden çekiyorum. İlmeğin içinden çektim. Bakın burayı da birleştirdik. Artık düzgün. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım, trabzan yaptım. Son trabzanı bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik almadan sıra başında yaptığım 2 zincirin bakın ikinci zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sıra başında yaptığım bakın 2 zincir ters taraftan yaptığım trabzan görüntüsü oldu arkadaşlar. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yaptık. Görüntüsü bakın bu şekilde esnek oldu, bakın bel örgüsü. 3. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu yaptığım trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz trabzan yapıyorum boşluktan alarak. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. 1, 2, 3 sıra bel örgüsü yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz tercihinize göre 4-5 sıra olarak da tamamlayabilirsiniz. Beyaz renk ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Renkli iplik ile model yapmaya başlıyorum. Bu ilmekten ipliği bağlıyorum.
Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın sıra başında yaptığım 3 zincir ile birlikte 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son yaptığım modeli ilk yaptığım model ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Sıra başında 3 zincir yaptım. Bu 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın birleştirdim. Bu sırada modelleri yerleştirdik. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. İkinci model sırasındayım. İlmek kaydırma yaparak model ortasına geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. 1 trabzan yapıyorum. Yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. İlmek kaydırma yaparak model ortasına geçiyorum. 3. model sırasındayım. 3 zincir yapıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. 1, 2, 3 sıra 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde modeller yaptım. 4. model sırasındayım. 4. sıradan itibaren 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde modeller yapacağız. İlmek kaydırma yaparak model ortasına geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü böyle oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştirelim. Bir sonraki sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Örgü artık 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ile devam edecek arkadaşlar.
Model örgüsüne her sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak örgüye devam edelim. Etek yüksekliğini yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model sırası yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu model sırası yeterli arkadaşlar. Siz daha uzun olsun istiyorsanız 1-2 model sırası devam edebilirsiniz. Santimetre olarak ölçüyorum. 20 santimetre etek yüksekliği var. Burada bitirmiyorum. Etek ucunda çiçek motifleri yapacağız. Onun için ilk önce yeşil renkli iplik ile yaprak bölümlerini yapıyorum. Bakın şu şekilde bir yeşil renkli iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk yeşil ipliği kullanabilirsiniz. Şu ilmeğe ipliği bağlıyorum. Bakın şu boşluğa bir ilmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın bir V şekli yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu iki model ortasında bulunan boşluğa bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Model üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu iki model arasına bakın boşluğa bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir sonraki sırada bu 2 trabzan, 2 zincir yaptığımız model üzerine tomurcuk modelleri yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında yaptığım bu 4 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi pembe renkli iplik ile tomurcuk bölümü yapacağız. Bu modellerin üzerinde yaptığım bakın bu 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan üzerine tomurcuk modelleri yapacağız. Şurada herhangi bir bakın şu model üzerinden başlayabilirsiniz. Buradan başlıyorum ben. İpliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 5 trabzan yapıyorum. Bakın 5 trabzan yaptım. Sıra başında yaptığım bu 3 zincirde bir trabzan, bununla 6 trabzan oldu. Tığ çıkarıyorum ilmekten. Sıra başında yaptığım bakın bu 3 zincirin 3. zincire tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. Bakın tomurcuk modelini yaptım. 7 zincir yapıyorum. Bakın burayı atlıyorum arkadaşlar. Şu modeli atlıyorum. Diğer model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum trabzanları. Bakın 6 trabzan yaptım. Tığ ilmekten çıkarıyorum. İlk yaptığım bakın bu ilmek üzerine tığ taktım. İlmeği içinden çekiyorum. Elinizi çok sıkı yapmazsanız bu tomurcuk modelleri daha puf puf durur arkadaşlar. Daha kabarık durur.
Sıkı yaparsanız küçük bir tomurcuk elde edersiniz. 7 zincir yapıyorum. Bakın buraya atlıyorum. Diğer model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzan yaptım. İlk yaptığım trabzan üzerindeki ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. 7 zincir yapıyorum. Bakın bu şekilde tomurcuk modelleri yapıyoruz. Ben burada bakın 7 zincir yaptım. Birbirini çekmedi arkadaşlar model. Mesafesi iyi oldu. Sizin eliniz sıkıysa bunu 8 zincir yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son tomurcuk modelini yaptım. 7 zincir yapıyorum. İlk yaptığım bakın şu tomurcuğun burada bulunan ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar pembe renkli iplik ile bir sıra tomurcuk yaptım. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bakın şu ilmekten ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Bakın şuraya arkadaşlar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Model üzerine 7 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Bakın iplik aldım. 3 defa da çıkarıyorum arkadaşlar üçlü trabzanı. Bakın 1, 2, 3. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Bakın 2 ilmekten çekiyorum. Tekrar 2 ilmekten çekiyorum. 2 ilmekten çekiyorum. Buraya 7 üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın 2, 4, 6, 7 üçlü trabzan yaptım. Yaptığım bu trabzanları şu tomurcuk modelinin üzerinde bulunan ilmeğe ilmek kaydırma yaparak bakın birleştiriyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Buraya 7 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 7 üçlü trabzan yaptım. Diğer tomurcuk üzerinde bulunan ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok güzel oldu etek ucu. Etek örgüsünü bitirdik. Şimdi askılarını yapalım. Bakın şu şekilde orta noktayı buluyorum. Bakın birleştirme yaptım. Bel örgüsünü birleştirme yaptım. İlmek arka bölümde kalıyor. Şu şekilde bakın katlıyorum. Ön ortayı buluyorum. Bakın şuraya bir işaret yapıyorum. Burası ön ortası. Buradan sayıyorum.
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğe askı için işaret yapıyorum. Diğer tarafa da sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 7. İki tarafa işaret yaptım. Şimdi askı örgüsüne başlıyorum. Bu renk iplik ile askı yapıyorum. Şuradan bakın ipliği bağlıyorum işaret yaptığım ilmekten. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Bakın ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan, bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sıra başında yaptığım bakın bir zincir trabzan değil arkadaşlar. Buraya bir trabzan yaptım. 5 trabzan yapıyoruz. Bakın 2, 3, 4. Burada 3 zincir yaparak bir trabzan yaptım. 3. zincire trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bu askının örgüsü bu şekilde devam edecek. Diğer askı örgüsünde başlayalım. Bakın bu işaret yaptığım ilmekten sonra sayıyorum. Bunu 5 trabzan yaptım. Bunu da 5 trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın diğer tarafa sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu 5. ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bakın işaret yaptığım ilmeğe de trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. 2 askının örgüsüne devam edelim. Askı örgülerini bakın tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 sıra yaptım. Diğer askı örgüsünde bakın 39 sıra yaptım. 40. sırada düğme iliği yaptım. 41. sırada yine trabzan yaptım arkadaşlar. Bunda da aynı yapacağız. 40. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan yaptım. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın 2 trabzan yaptım. Burada yaptığım zincir üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın düğme iliği daha belirgin oldu. İpliği kesiyorum. Bakın 41 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum bu 41 sırayı. 37 santimetre askı uzunluğu yaptım arkadaşlar. Bakın bu askıları şu şekilde yapacağız.
arka bölümde çapraz birleştireceğiz. Bakın şuraya. Şu şekilde yapacağız. Buraya düğme dikeceğiz. Düğmelere takacağız bakın bunu. Şimdi bu etek ucunda yaptığımız modeli askılarda yapıyorum. Yeşil renkli iplik ile devam ediyorum. Bakın askının bu kol tarafına gelecek olan bölümüne yapıyorum. Şuraya yeşil renkli ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İlk önce V şekilleri yapıyoruz. Yeşil renkli iplik ile V şekilleri yapıyorum. Bakın şu trabzan sırasını atlıyorum. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Şu trabzanı atlıyorum. Bakın bu trabzan sırasına bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar V şekilleri yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum. Bakın bir trabzan sırası atlıyorum. Buraya ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Diğer tarafın askısına da bakın yeşil ile bakın buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakarsanız daha iyi olur. Bakın bunu bu düğme iliği yaptığım sıradan bitirdim. Diğer askıyı da düğme iliği yaptığım sıradan başlıyorum. Bakın buna buradan başlıyorum. Bu modellerin dışarıda kalması için, bakın dış tarafta kalması için şuradan başlıyorum. İpliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bakın şuraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. V şekli yapıyoruz. Bir trabzan sırası atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar da devam edelim. Şimdi bakın bunda pembe renkli iplik ile burada yaptığımız tomurcuk modellerini yapacağız. Bakın şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şuradan pembe renkli ipliği bağlıyorum. Bakın etek bölümüne bağladım. Buradan bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk V şekli içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın 5 trabzan yaptım. Tığ çıkarıyorum. Şu ilk trabzan üzerine tığ takıyorum. Tomurcuk modelini yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Diğer V şekli içine 5 trabzan yapıyorum. Tığ çıkarıyorum. Bakın ilk trabzana tığ taktım. Tomurcuk modelleri yapıyoruz. 3 zincir yapıyorum. Diğer V şekli içine 5 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu askıda tomurcuk modeli bakın buraya kadar tamamladım. Son V şekli içine de tomurcuk modeli yaptım. İpliği kestim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Diğer askı örgüsünde de V şeklini bakın burada başladım. Burada bitirdim.
Bu V şekillerinin aynı sayıda olmasına dikkat ederseniz görüntü olarak daha düzgün olur arkadaşlar. Tomurcuk örgüsüne de bakın burada başladım. Bu düğme iliği yaptığım taraftan başladım. Buraya kadar tamamladım. En son bakın tomurcuk modelini yaptım. Şimdi bunu bakın 1, 2, 3, 4. ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın diğer askı örgüsünde buradan sonra bakın 1, 2, 3, 4. ilmekten başladım. Burada da 4. ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bitirdim. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi beyaz renkli iplik ile bakın bu tomurcuk arasında yaptığımız modelleri yapacağız. Buradan başlıyorum. Şuradan bakın yine. Buradan ipliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu iki tomurcuk arasında bakın V şekilleri var. Bu iki V şekli ortasına 5 trabzan yapıyorum. Burada trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Etek ucunda üçlü trabzan yaptım. Askı örgüsünde normal ikili trabzan yapıyorum. Bakın iki defa da çıkarıyorum. 2 3 4 5 trabzan yaptım. Tomurcuk üzerinde bakın bir ilmek var. Onunla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki V şekli arasındaki boşluğa 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Tomurcuk üzerinde bulunan ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bunu sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer askıda da beyaz renkli iplik ile modeli başlayalım. Bakın diğer taraftan da buradan başlıyoruz arkadaşlar. Düğme iliği yaptığım taraftan. Şurada ipliği bağlıyorum. Tomurcuk üzerinden bir ilmek yapıyorum. Bunda da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bakın burada yaptığımız gibi şu 2 V şekli ortasındaki boşluğa 5 trabzan yapıyorum. Bakın 5 trabzan yaptım. Tomurcuk üzerindeki ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Buraya 5 trabzan yapıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar devam edelim. İki askının örgüsünü tamamlayalım arkadaşlar. Bu askı örgüsünü sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Son modeli buraya yaptım. Şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bu askının görüntüsü bu şekilde oldu. Diğer askı örgüsünde bakın buradan başlamıştım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Burada yaptığım modeli de bakın şurada bir ikinci ilmeğe bakın şununla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde. Böylece eteğin örgüsünü bitirdik. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Arka ortaya bir tane düğme diktim. Bu bir düğmeyi şu iki askıyı birleştireceğiz. Bakın şu şekilde takıyorum. Bebeği giydirdikten sonra aynı düğmeye iki askıyı takıyoruz. Bakın bu şekilde görüntüsü.
Ön bölümün görüntüsü de bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böylece bitirmiş oldum arkadaşlar. Çok güzel bir askılı etek yaptık. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. İlk önce buradan bel genişliğini ölçüyorum. Bel örgüsü esnek, bakın arkadaşlar. 21 santimetre yüksekliğini ölçüyorum. Etek yüksekliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Ben bugün 3-6 ay arası bir çocuk için yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bu etek yüksekliğini dediğim gibi siz daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.